Uzay konusunda yatırımları fazlasıyla gündemine almış durumda. 21 tane uydu şu ana kadar aktif olarak destek veriyor. Yüksek irtifa ve dağ savaşında dünyanın en iyisi, en büyük gönüllü güç ve dünyadaki en kalabalık 3. ordu. Modern orduların bu bölümünde nükleer gücüyle ön plana çıkan Hindistan ordusunu konuşuyoruz. Ben Sümeyye Palta. 200 saat araştırma yaptım, ondan fazla kişiyle görüştüm ve modern orduların yeni bölümünü sizler için hazırladım. Daha çok kişiye ulaşmak için desteğinize ihtiyaç duyuyoruz. Birkaç saniyenizi ayırıp GZT YouTube kanalına abone olmanız beni ve ekip arkadaşlarımı çok mutlu eder. Hint ordusunun tarihi tahmin ettiğinizden çok daha eski. Öyle ki geçmişi 10.000 yıla aşkın bir süreye dayanıyor. Kadim destanlar Ramayana ve Mahabharata'nın kavramları aslında Hint ordusunun çerçevesini oluşturur. Ramayana gibi Hint mitolojisinin önemli metinlerine kadar ilham alındığını zaten kendileri de her zaman atıf yapmıştır. Bu açıdan ama daha önemli boyutuyla sömürgecilik dönemine dayandırmak daha da mantıklı olacaktır. Bu açıdan İngilizlerin o dönemde sömürge yönetimi altında baktığımız zaman özellikle Hindistan donanmasının temellerini attığını görebiliyoruz. Hindistan ordusundaki değişim Modi döneminde gerçekleşti. Eskiden kara, hava ve deniz kuvvetleri birbirinden tamamen ayrıydı ve müşterek davranış geliştirme kabiliyetleri zayıftı. 2019'da yeni bir genelkurmay başkanı atandı ve 3 kuvvetin koordinasyonu sağlandı. 2021'de Modi, ordunun bir an önce eski geleneklerinden kurtulup modernize edilmesi gerektiğini söylemişti. Sömürge öncesine dayanan alayların, binaların, üniformaların, törenlerin isimleri değiştirildi. Yıllık askeri bütçesini 49,6 milyar dolara çıkaran Hindistan, Asya güç siyasetinde sık sık karşı karşıya kaldığı Çin'e karşı güvenlik kapasitesini artırmak istedi ve ordusunu daha güçlü yapmak için kolları sıvadı. 1,4 milyondan fazla aktif birlik ve 900 bin yedek birliğiyle Hindistan ordusu dünyadaki en büyük gönüllü güç olarak biliniyor. Birinci Dünya Savaşı'nda 74 bin, 75 bin civarı kayıplar vermiştir. Özellikle İngilizler adına edilen mücadelelerde. Ve tam da bu noktada bu kadar büyük kayıp oranıyla alakalı olarak Delhi'deki Hindistan Kapısı Birinci Dünya Savaşı'nın üzerinden bir anıt olarak inşa edilmiştir. Diğer taraftan İkinci Dünya Savaşı'nda yine dünyanın en büyük belki de gönüllü ordusu olarak destek vermiştir diyebiliriz. Ama belki de Hindistan'ın en önemli özelliği, Hindistan ordusunun en önemli özelliği nedir diye düşünecek olursak, tabii ki de nükleer güç, nükleer kapasitesi olan bir ordu olması. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin'den sonra ise dünyanın en güçlü 4. ordusu konumunda. Personel sayısı olarak kıyasladığımızda Rusya'yı da geride bırakarak Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'den sonra geldiğini görürüz. Şu anda Hindistan'ın kara kuvvetlerinde 1.200.255 askeri, 4.426 savaş tankı, 6.704 zırhlı savaş aracı, 290 kundağı motorlu topu, 7.414 çekili topçusu ve 29 roket projektörü bulunuyor. Hint ordusu dünyada hala atlı süvari alayına sahip son 3 alaydan biri. Jaipur merkezli 61. Süvari yakın zamanda atlarını T-72 tanklarıyla değiştirmeye hazırlanıyor. Tank konusunda daha çok Rusya'ya endeksli bir envantere sahip olan Hindistan, en çok T-90 ve T-72'leri elinde bulunduruyor. Son dönemlerde ise Ramayana gibi Hindistan mitleri içerisinde geçen savaşçı okçu bir prensin ismini taşıyan yerli tankları Arjun'la ordusunu desteklemek için yatırım yapıldı. Ancak bu tankın beklentileri karşılamadığı görüşü hakim. Kamuflaj giymiş ve 81 milimetrelik havan sistemleriyle törene katılan bu develer de 74. Cumhuriyet Bayramı'nda Hindistan ordusunu temsil etti. Hindistan Silahlı Kuvvetleri'nin Gatak isimli özel yetenekli askerlerden seçilen ve kritik olaylarda kullanılan seçkin birlikleri var. Ayrıca Hint-Tibet sınır polisi de bu aralar çok meşhur. Çin'le gerilimlerde bu birlikler ön plana çıkıyor. 89.500 kişilik birlik yüksek irtifa ve gerilla operasyonları için önemli. Görebilme kapasitesiyle alakalı olarak Hindistan'ın yaklaşık 21 uydusuyla alanı belli bir oranda görebildiğine dair tartışmalar var.
Diğer taraftan alan, arazi çatışmalarında görme kadar saklanma da çok önemli. Bu açıdan belli alanda kendini koruyabilecek, gözden kaçırılabilecek üniformalar başta olmak üzere belli bir kapasite geliştirdiğini görüyoruz. Hava gücünün savaş döneminde mücadele etmede gözlem, keşif, kurtarma, özel kuvvetler için kritik öneme sahip olduğunu biliyoruz. Hindistan'da da bu alandaki gücünü artırmayı hedefliyor. Şu anda Hint Hava Kuvvetleri'nin 676 savaş uçağı, 809 saldırı uçağı, 323 eğitim uçağı ve toplamda 2102 uçak gücü bulunuyor. Toplamda 666 helikopter gücü olan Hindistan'ın 16 saldırı helikopteri ve 857 taşıyıcısı bulunuyor. Hint ordusu 2013 Kuzey Hindistan selleri sırasında dünyanın en büyük sivil kurtarma ve yardım operasyonu olan Rahat operasyonunun bir parçası oldu. Hindistan Hava Kuvvetleri Uttarakhand ve Himachal Pradesh'te mahsur kalan 19.600'den fazla kişiyi kurtardı. Hindistan donanması dünyadaki en büyük 5. deniz kuvveti olarak kabul ediliyor. Hindistan, Hint Okyanusu, Umman Denizi, Bengal Körfezi ve Güney Çin Denizi'ndeki deniz sahalarını güvence altına almak için donanmasına da büyük bir önem verdi. Hindistan'ın 3 uçak gemisi, 14 fırkateyni, 11 muhribi, 23 korveti, 15 denizaltısı, 139 devriye gemisi, 6 mayın harbi gemisi bulunuyor. Nükleer güç konusunda iddialı olan ve başarısını da gösteren Hindistan, nükleer cephaneliğini 1970'lerin başında ve 1990'ların sonlarında CIA ne olduğunu bile bilmeden gizlice test etti. Şu anda Hindistan'ın atom rezervinde 139 savaş başlığı var. Temmuz 2017'den itibaren Hindistan'ın atom rezervi dünyadaki 7. büyük olarak gösteriliyor. Hindistan karadan veya donanma gemilerinden ve hatta denizaltılardan fırlatılan füzelere de sahip. Hindistan-Rus ortak yapımı BrahMos'un da dünyanın en hızlısı olduğu tahmin ediliyor. Hindistan'ın Brahmaputra ve Rusya'nın Moskova adlı iki nehrin isimlerinden türetilen BrahMos, deniz altından, gemilerden, uçaklardan veya karadan orta menzilli fırlatılabiliyor. Bir diğer popüler süpersonik füze ise Agni olarak karşımıza çıkıyor. Agni, 1'den 5'e kadar serisi üretilen 5000 kilometreye kadar ulaşabilen orta ve kıtalar arası menzilli bir balistik füze sistemi. Ateş anlamına gelen Agni, nükleer silah kapasiteli, karadan karaya balistik füzeler olarak biliniyor. Bu serinin belki de en hızlısı deniyor vesaire. Bunun yanında yine Agni yine kendi yerli üretimi açısından önemli görülüyor ama bu biraz daha nasıl diyelim istenileni veremediği şeklinde tartışmalar da var. Dünyanın en yüksek savaş alanı olan Sijan buzulunu kontrol eden Hint ordusunun Hindistan'a yayılmış yaklaşık 53 kanton ve 9 ordu üssü bulunuyor. Ayrıca Hindistan ordusu Jammu ve Keşmir, Asam ve Jharkhand gibi bölgelerde ülke içindeki teröristlerle mücadelede çok önemli bir rol oynuyor. Ordu teröristlerle savaşmak için dünyanın en acı biberi olan Asam'ın Bhut Jalakisini kullanıyor. Birleşmiş Milletler barış operasyonlarına en büyük katkıda bulunan ordulardan biri olan Hindistan'ın Kerala'daki Azimala Deniz Harp Okulu türünün Asya'daki en büyüğü olarak karşımıza çıkıyor. Hint ordusu Dehradun'daki Hindistan Askeri Akademisi ve Mizoram, Vairante'deki ayaklanma karşıtı ve Orman Harp Okulu gibi eğitim merkezlerinde Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Rusya'nın yabancı ordularını da eğitiyor. Son olarak şunu da belirtmemiz gerekiyor. Hindistan dünyanın en büyük silah ithalatçılarından ama diğer büyük ordular gibi hiçbir ülkeyi işgal etmedi. Güney Asya siyaseti ve Güney Asya ordu sosyolojisini tartıştığımızda her zaman bir darbeler tarihi karşımıza çıkar. İşte bu ülke içerisindeki çeşitliliğin, bu kurumsal yumuşak gücün orduya siyaset etmesiyle alakalı olarak Hindistan'da herhangi bir darbeyle tarih boyunca karşılaşılmamıştır. Bu önemli. Hem iç çeşitlilik hem de ordunun bu demokratik kapasitesi açısından. Her bölüm farklı bir ülkenin ordusunu incelediğimiz Modern Ordular serisinde bu bölüm Hindistan ordusunu anlattık. Bir sonraki içeriğimizde hangi modern orduyu görmek istersiniz? Modern orduların bu bölümünde nükleer gücüyle ön plana çıkan Hindistan ordusunu konuşuyoruz.